Esenlikler değerli Ön Türk Akademisi takipçilerimiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sacit Turanlı. Kendisi bugün bize At Türk'ün kanadıdır başlıklı çok ilginç ve bir o kadar da değerli bir sunum yapacaklar. Hoş geldiniz Sacit Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Umarım siz de iyisiniz. Teşekkürler. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, geliyor. Tamam. İzninizle siz sunumunuza başlamadan önce kısa bir özgeçmişinizi okumak istiyorum hocam. Buyurun. Profesör Doktor Sacit Turanlı 1956 yılında Erzurum Oltu'da doğmuştur. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1980 yılında mezun olmuştur. Askerlik hizmetinin ardından Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde başladığı ihtisasını 1987 yılında tamamlamış ve uzman doktor unvanını kazanmıştır. Mecburi hizmetini Manisa Alaşehir'de tamamladıktan sonra 1989 yılında Trafik Hastanesi olarak da anılan Doktor Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde göreve başlamıştır. 1994 yılında doçentlik unvanını alan Doktor Turanlı, burada sırasıyla baş asistan, şef yardımcısı, şef ve başhekimlik görevlerini yürütmüştür. 2001 yılında profesörlük unvanını alarak Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nı kurmuştur. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda göreve başlayan Doktor Turanlı, Gazi Üniversitesi'nde bulunduğu dönem içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı, Başhekimlik ve Dekanlık görevleri yürütmüştür. Hobileri arasında Türk tarihi, Türk müziği, seyahat ve binicilik bulunan Doktor Turanlı evli ve bir çocuk babasıdır. Şimdi, Sacit Hocam, at neden Türk'ün kanadıdır? Şimdi sizi dinliyoruz. Evet. At neden Türk'ün kanadıdır? Bu cümle büyük atamız Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügatü Türk'ünde geçiyor. At Türk'ün kanadıdır diyor. At bizim için, yani Türk milleti için o kadar önemlidir ki Kaşgarlı Mahmud'un kitabında 800'e yakın atla ilgili isim ve deyim geçmektedir. Onun için at Türk'ün kanadıdır. Türk milleti için bazı hayvanlar önemlidir. Bunu Türk mitolojisinde, destanlarında, musikisinde, şiir görüyoruz. Bunu bize gösteren bir sürü öge var. Bu hayvanların başında bozkurt geliyor, gökbörü. Kartal, geyik ve at da bizim için önemlidir. Mitolojide ve destanlarımızda çok yer tutar. Hayatımıza girmesi ve hayatımızda tuttuğu yer açısından at diğerlerine göre farklı bir önem arz etmektedir. Çünkü atı ilk olarak dünya tarihinde Türkler evcilleştirmiştir. Ve atın sırtına ilk çıkan millet Türklerdir. Öyle olunca bu Türk milletinin mevcut kabiliyetlerine ve meziyetlerine e, üstünlük getirmiştir. Bir üst seviyeye çıkartmıştır. Mesela ata bindikten sonra bizim için zaman kavramı kısalmıştır. Eskiden bir günlük yollar bizim için birkaç saate düşmüştür. Genişlik kavramı da daralmıştır. Yaya gidemediğiniz yere atla gidip karşı dağların arkasını keşfetmeye başlamışsınızdır. Ve bizim sosyal hayatımızın bir parçası olmuştur. Türkler atı evcilleştirip ve sırtına savaşa atla birlikte gitmiş. Atla beraber avlanmışız. Atla spor yapmışız. Ve sosyal hayatımızın bir parçası haline getirmişiz. Hepinizin bildiği gibi bizim milli içkimiz kımız da at sütünden yapılır. Kısacası atın önemli olduğu dönemlerde at denilince Türk akla gelmiştir. Türk denilince at akla gelmiştir. Bu kadar önemli bir yer almıştır. Hatta şöyle bir deyim var Türk hocam değil mi? mitolojisinde at kutsaldır. Atın üzerindeki Türk değilse yüktür diye bir Buyurun. deyim var hocam. Aklıma Evet. geldi şimdi. Atın üstündeki Türktür. Türk değilse yüktür. Evet. Zaman zaman görüyoruz at üstündeki yükleri atıyor. Evet efendim. Türk mitolojisinde at kutsaldır. Atın üstün nitelikleri olduğuna inanırız. Mitolojide ve destanlarımızda
atın konuştuğu ve birçok fikri meziyetleri olduğuna inanırız. Kahramanların nasıl olağanüstü meziyetleri varsa, kahramanların atı da olağanüstü kudret ve kuvvet. Onun için atların yaratılışıyla ilgili de ilginç inanışlar vardır. Bu atların yaratılışlarındaki inanışlar bizim yaratılış ve türeyiş destanımıza ve Oğuzhan destanındaki insanın yaratılışıyla benzerlikler gösterir. Bizim mitolojimizde atların yaratılışı 4 yere bağlanmıştır. Gök Nedir hocam? menşeli atlar olduğuna inanırız biz. Atın gökten geldiğine inanırız. Sibirya Türk-Moğol kavimlerinin inanışlarına göre atlar gökyüzünden ilahi bir menşeden gönderilmiştir bizlere. Oğuz Kağan destanında da hatırlarsanız Oğuz Kağan'ın ilk eşi gökyüzünden düşen bir mavi ışığın ortasındadır. Gökten gelmiştir ve kutsaldır. Türklere göre atlar güneşten yeryüzüne inmiş varlıklardır. İkinci grupta inanışta rüzgar menşeli atlar. Atların rüzgar menşeli olduğu inanılır. Ve böylece rüzgarın gücü ve hızı ata geçmiştir. Ona bağlarız. Mağara toprak menşeli olduğuna inanırız atların yaratılışını. Atın mağarada topraktan ilahi bir güç tarafından yaratıldığına inanılır. Tıpkı bizim yaratılış destanımızdaki ilk insanın bir sel baskını sonrasında mağaraya su dolması, orada toprağın şekillenmesi, sel çekildikten sonra yaratılması gibi. Bunu Necati Demir Hoca'nın Uluhan Biti isimli kitabında çok güzel anlatılmıştır, tasvir edilmiştir. Okuyabilirsiniz. Okudum hocam. Uluhan Atabiti'yi. Müslüman olduktan sonra Evet. evet, Ay ata. Müslüman olduktan sonra da bu atın topraktan yaratılışına İslami bir kisve giydirmişiz. Atların Kabe toprağından yaratıldığını söylemişiz. Çok ilginç bu. Evet. Sudan çıkan atlar, bu motif tamamen Türklere mahsus. Bu mağaradan, gökten gelen, rüzgardan gelen atı başka kavimlerin mitolojilerinde de görebiliriz. Ama sudan çıkan atlar sadece bizim mitolojimizde var. Bu da yine Oğuz Kağan'ın hatırlarsınız ikinci eşi. Adanın ortasında ağaç kavuğunda ışıklar açtığı saçan bir kızdır. Ve kızın saçları akarsu gibidir, akmaktadır. Yani sudan gelmiştir. Onun için biz atların yaratılışına bu kadar önem verip bu kadar mitolojik öge söylediğimize göre atlar bizim için önemli. Bu yüzden insanlar gibi atlara ad vermişiz. Kahramanların, atların hepsinin ismi vardır. Bunların mezarları vardır. Kahramanlar atlarıyla birlikte aynı yere gömülürler. Bu çok önemli. Kahramanların atları da sıradan değildir. Kahramanlar gibi özellikleri vardır. Bu atların ya kendisi, atın kendisi ya da atası sudan veya gölden çıkıp gelmiştir. Bu sudan çıkıp gelen at çölden gelen, yani ateşten, sıcaktan gelen bir atla çiftleşir. Tulpar olur. Bu yüzden Evet. kahramanların özellikleri vardır. Ona inanırız. Hatta Altay Türk masallarında kahramanlara çocukluklarında verilen atların ve giysilerin Tanrı tarafından gönderildiğine inanılır. Bizim mitolojimizde biliyorsunuz yer üç katlıdır. Üst dünya, orta dünya ve alt dünya. Bunları biz bilip kullanmıyoruz ama bazı yabancılar mitolojik özellikli Avatar gibi filmler çevirdikleri zaman bunları kullanıyorlar. At insanlar gibi üç dünyada da görülür. Üst dünyada kanatlı at turparı görürüz. Turparın özelliği kanatları görülmez. Biri kanatlarını görürse turpar ortadan kaybolur. Bugün Batı mitolojisinde turparın karşılığı Pegasus'tur. Biz turparı dünya çapında yapamamışız ama onlar Pegasus'u bize Maalesef. öğretmişler. Maalesef efendim. Orta dünyadaki at bozkır atıdır. Alt dünyadaki atın alt dünyaya benzer özelliği vardır. Yarısı yılan, yarısı atçıdır. At Türk mitolojisinde bu kadar çok iyi. Bunun destanlarda da karşılığı var.
Destanlarımızda da at çok önemli yer işgal ediyor. Evet. Öyle ki destanlarımızın hemen hepsinde kahramandan sonra en çok işlenen motif attır. Hatta bazı destanlarda kahraman ve atı aynı derecede önemlidir. Aynı özelliklere sahiptir, aynı güçleri vardır. Köroğlu ve Manas destanlarımızda bunu görüyoruz. At destan kahramanıyla aynı kaderi paylaşır. Aynı zamanda dünyaya gelmiştir. Beraber ikisinin adı verilmiştir. Ve ölümleri bile aynı zaman diliminde olmuştur. Yani kahramanın atı kahramandan sonra başkasına bırakılmıyor. Destan kahramanların atları da bahsettiğimiz bu yaratılış özelliklerine sahiptir. Ve Türk mitolojisinde atların çoğu sudan çıkar. Hı hı. Bunu Manas destanında, Köroğlu destanında, Altın Arı, Ural Batır destanlarında da görüyoruz. Çoğu destanlarımızda şu özellik de vardır. Kahramanlarımız atlarıyla birlikte gömülmüştür. Bu atların birlikte gömülmesi veya mezara gömülmesi olayı sadece biz Türkistan bölgesindeyken, Altaylar'da yaşarken olmuyor. Anadolu'ya geldiğimizde, Müslüman olduktan sonra da bu geleneği uzun bir müddet devam ettiriyoruz. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Bolayırı'ndaki mezarında atıyla beraber yatmaktadır. Aynı mezarda hem kendi mezarı vardır hem atının mezarı vardır. Birinci Murat'ın Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa öldüğü zaman atının da mezarının yanına defnedilmesini vasiyet etmiştir. İkinci Osman'ın çok sevdiği bir at vardır. Süslü Kır. At öldüğü zaman Üsküdar'daki eski Kavak Sarayı'nda atı için bir mezar yazdırmıştır ve mezar taşı diktirmiştir. Atın adı ve ölüm tarihini yazar. Onun için bu Türklüğün genetik verileri ilk günden itibaren bir şekilde devam ediyor. Gizli görünse de zamanla ortaya çıkıyor. Ve öyle bir destanlarımız öyle bir hal almıştır ki kahraman olmayan, atı olmayan kahraman düşünemezsiniz. Her kahramanın muhakkak atı vardır. Tabii biz atı ehlileştirip sırtına bindikten sonra sosyal hayatımızın bir parçası olunca bununla birlikte bazı yenilikler de icat ediyoruz. Bu bizim atlar siyasi hayatımızda etkili, dini hayatımızda etkili, iktisadi Savaşlarda. hayatımızda önemli bir yer tutuyor, savaşlarda ve sosyal hayatımızda çok yönlü rol oynuyor. Savaşta bizim en önemli silahımız at. Sürüler halinde yetiştirdiğimiz atların etinden, yağından, sütünden yararlandığımız gibi günlük besin haline getiriyoruz. Bunları kurban olarak da adıyoruz ve binlerce at yetiştiriyoruz. İhtiyaç fazlasını ihraç ederek ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyoruz. Yani bu Türklerin ticari zekası var aslında da Evet. şimdi köreltilmeye çalışıyor. Sosyal hayatımızda at günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş. Bütün faaliyetleri at üstünde yapmışız biz. Savaşa atla gitmişiz. Ava atla çıkmışız. Sürüleri at üzerinde yönetmişiz. Sürülerin otlatılması, sulak bölgelere götürülmesi, otlaktan otluğa götürülmesi, kışlaktan yaylağa götürülmesi hep at sırtında olmuştur. Ve bu işleri çok kolaylaştırmış at bize. Ayrıca at üstünde büyük sürüleri yönetmek Türk'ün yönetici zekasını geliştirmiştir. Türkler bu işleri yaparken bir taraftan da idare ve savaş kabiliyetlerini geliştirmişlerdir. Hatta at sosyal hayatımızda o kadar rol almıştır ki bir yabancı seyyah şunu diyor. Türklerin at üstünde yemek yediğini gördüm, sohbet ettiklerini gördüm, alışveriş yaptıklarını gördüm. Hatta uyuduklarını gördüm. Ama bir şey dikkatimi çekti. Türkler attan inince yürümeyi beceremiyorlar. Bütünleşmişiz. Savaşta bizim için çok büyük bir avantaj sağlar. Fırtına gibi baskın yapıp birden çekilerek Turan taktiği ya da kurt kapanı dediğimiz düşürüp tuzağa düşürme faaliyeti, stratejisi bize at sayesinde kazandırılmış bir stratejidir. Çünkü atınız olmasa süratle bu işi yapamazsınız.
Şimdi at günlük hayatımıza bu kadar girince bunu savaşta daha etkili kullanmak için Türk yaratıcı zekası bir takım icatlarda bulunuyor. Atlı arabalar. Atın üzerinde oturmamız lazım. Tabii atın üzerinde oturmamız lazım. Bunun için de eğeri icat etmişiz. Üzengiyi, gemi ve dizgini icat etmişiz. Bu sayede at üzerinde sağa sola ve arkaya dönerek savaşmayı ve ok atarak düşmanı yıldırmayı geliştirmişiz. Ata daha iyi hükmetmiş ve yön verebilmişiz. At dört nala giderken dört bir yana dönerek ok atmışız. Bunu ancak at sayesinde geliştirmişiz. Türkler bunu yaparken at üzerinde oynanan geliştirmişler. Bu Evet. sporlar temelde savaş yeteneğimizi ve savaş kabiliyetini geliştiren yeteneklerdir. At yarışları başta olmak üzere cirit, çöyen ve gökbörü oyunları bunlardandır. Bunların hepsi bizim savaşa hazırlık sporlarımızdır. Bir araya geldikleri zaman en sık yaptıkları spor at yarışıdır. At yarışında hız ön plana çıkar ve kazanmak önemlidir. Erkekler ve kızlar bu yarışı birlikte yaparlar. Şimdi de engel atlama yarışlarında erkekler ve kızlar birlikte yarışırlar. Birbirlerine rakip olurlar. Yarışlar ödüllü olurdu. Asıl amaç yarışı kazanmaktı. Ama yarışı kazandığınız zaman ödül yağmalanırdı. Yani bugünkü anlamda yağma değil. Yarışı seyredenler birlikte oturur, ödülü yer ve eğlenirlerdi. At üzerinde yaptığımız diğer bir spor, çögen ya da çevgen dediğimiz spordur. Bu oyuncunun vücuduna esneklik kazandırır. Kolun güçlenmesini sağlar ve at üzerinde savaşırken bu at üzerindeyken ucu eğik ayak şeklinde bir sopayla topa vurarak oynanan bir oyundur. İki takım halinde oynanır. Bu da kazanma esaslıdır. Türkler tarafından bulunan, geliştirilen bu oyun bugün polo adıyla İngiltere'de çok yaygın olarak Evet. oynanmaktadır. Onu bile çaldırmışız. Bizde de bizim izlerimizi taşıyan hala çok ciddi Türk nüfusunun olduğu Pakistan'da oynanmaktadır. At üzerinde oynadığımız bir diğer oyun Gökbörü oyunu. Oyunun adından da anlaşılacağı gibi bu oyunda Bozkurt rol model olarak alınmıştır. Bu oyunda ata hakimiyet, kol gücünün geliştirilmesi yanında at üzerinde vücut vücuda temas ederek ayakta kalma kabiliyetinizi geliştirirsiniz. Kesilmiş bir oğlak ya da başka bir hayvan yavrusu onlarca yüzlerce kişinin arasında yerden alacaksınız ve bunu hedefe götüreceksiniz. O zaman savaşı kazanırsınız. Güç ve dayanıklılık isteyen bir oyundur. Bunun kızlarla oynanan bir şekli de var. Burada genç kız kuzu yavrusunu en çok yanında yarışabilen, tek eliyle kuzuyu almaya çalışan ya da alan başarılı oluyor. Kızın önüne geçemezsiniz. İki elinizle birlikte kuzuyu alamazsınız. Bunu yaptığınız zaman kız sizi kamçılar. Bu kızların at üzerinde yaptığı çok güzel bir oyun da var. Burada kız delikanlılarla yarışıyor. Kim kızın atına yaklaşırsa kızı öpme hakkına sahip. Kız tabii bunu sadece sevdiği erkeğe Tabii. müsaade ediyor. Diğerleri geldiği zaman atı ya da biniciyi kamçılayarak uzaklaştırıyor. Çok güzel. Bu oyun hala Kırgızistan'da oynanıyor. Bir diğer oyunumuz da cirit. Cirit oyunu adını veren cirit 1 metre boyunda kurutulmuş meşe veya soyulmuş hurma ağacından yapılan bir sopanın sınırları çizilmiş bir alanda iki takım halinde oynanıp birbirine atarak vurulmasına dayanan bir oyun. Burada oyuncuların sırayla çıkması, birinin öbürünü kovalaması, diğerinin cevap vermesi çok ciddi bir savaş stratejisi. Evet. Bu oyunda kazanmaya yönelik iki takım halinde oynanıyor. Bu oyunda iki tane çok önemli özellik var Türklere has. Birincisi e, size cirit atanı yakaladığınız zaman, atlarınız yan yana geldiği zaman ciritinizle ona vuramazsınız. Ya da ciriti oyuncunun başına hedef alarak atamazsınız.
Bugünkü sporda fair play denilen olay bu işte. Karşıdaki senin oynadığın arkadaşın onu yaralayamaz. Ona kasıtlı vuramazsın. Ona kötülük yapamazsın. Atın sırtına çıkınca tabii bu oyunlarla kendimizi geliştirince bizim savaşma ve yönetme kabiliyetimiz üst seviyeye çıkmıştır. Zaman ve mesafe kavramımız biraz önce dediğimiz gibi değişmiştir. Ve bu sayede ilk okçu süvari birlikleri Türklerin ordularında olmuştur. Türklerin eseri olmuştur. Türklerin sadece ata binme kabiliyeti değil, atı ehlileştirme kabiliyeti değil, bunun daha kaliteli yapılması için icat ettiği, biraz önce söylediğim gibi eğer üzengi, gem, dizgin gibi aletler sayesinde olmuştur. Mesela Türk kılıcı diğer milletlerin kılıcına göre ince ve uzundur. Bu süvari kılıcıdır. Atın üzerinde kalın ve kısa kılıçla savaşamazsınız. İnce ve uzun olması lazım. Bunun yanında at üstünde rahat etmeniz gereken bir takım giysileri de icat etmişiz. Dar pantolon Türklerin icatıdır. Deri kuşak veya deri kemer Türklerin icatıdır. Çünkü kılıcınızı bir yere asmak zorundasınız. Okunuzu, yayınızı bir yere asmak zorundasınız. Potini de Türkler icat etmiştir. Üzengiye rahat basmak için. Medeniyetiniz güçlü olursa icatlar birbiri arkasına geliyor. Şimdi burada okçu süvari birlikleri dediğimiz zaman Türk yayına özel bir parantez açmamız gerekiyor. Türk yayı dünyadaki yapılan ilk kompozit alettir. Kompozit alet ne demek? Demir. Birden çok değişik malzeme kullanılan alet demektir. Bu Türk yayıdır. Balıkların dilinin altında bir yapıştırıcı varmış. Yapıştırıcı özelliği olan bir madde. Bu daha çok o bölgede görülen mersin balığı, sazan balığı ve yayın balığının dilinin altından çıkar. Bu yapıştırıcı manda boynuzu, manda kirişi ve akça ağaç kullanılarak yapılmıştır. Bu sayede esnek olan yaylarımızın menzili çok uzundur. İyi bir Türk okçusu ister yerde olsun, ister at sırtında olsun 500-600 metreye ok atabilir. Bu yayı kullanmayanların menzilinin uzunluğu 250 metredir. Bunun anlamı ne? Düşmanın oku size yetişene kadar siz onların bir haylisini telef ediyorsunuz. Ve bizim bu yayların menzili o kadar önemlidir ki ilk ateşli silahlar çıktığı zaman ilk ateşli silahların menzilleri 250-300 metre civarındaydı. Ve ikinci mermiyi atmak için 2 dakika civarında askerin oyalanması gerekiyordu. Bu arada bizim okçular 1 dakika içinde ondan fazla ok atarak karşıyı berbat ederler. Ne zaman ki ateşli silahların menzili bizim okları geçti, Türk ordusuna ateşli silahlar o zaman girmeye başladı. Atın bizim için ne kadar önem tuttuğunun yazılı bir belgesi Metaha'nın Çin'e gönderdiği bir belgede çok önemli bir şekilde gösterilmiş. Mete ya da Mot'un milattan önce 176'da Çin İmparatoruna gönderdiği metinde şöyle diyor. Tanrı'nın yardımı, İslamiyet'ten önce de tek Tanrımız varmış bizim. Tabii ki. Subay ve erlerin yiğitliği, burası çok önemli. Atlarımın mükemmelliği sayesinde 26 devleti yendim. Bütün yay kullanan kavimleri bunlar haline getirdim diyor. Tanrı'nın yardımı, subay ve erlerimin yiğitliği ve atlarımın mükemmelliği. Dayanıklılığı. At Türk'ün hayatında onun için bu kadar önemli ve kana doğru. Kültigin Türk yazıtlarında da askerlerinin hocam kasırgalar gibi birden görülür. Evet, Bilge Kağan'ın atlarının adları var değil mi? Kültigin tabii, yazıtlarında da. tabii. Diyorum ya kahramanların atının adı olması lazım. Türk askerleri kasırgalar gibi birden görünüp kuşlar gibi uzaklaşıyorlardı. Bu da bir düşman kuvvetlerden birisinin Türk askeri için söylediği söz. Onun için at bizim kanadımız. At sadece savaşta değil, sosyal hayatımızda da önemli. Atın etinden, sütünden ve bugün pek bilinmez yağından faydalanmışlar. At etinin Türklerin sevdiği
En güzel et, en önemli et at eti. At yağının yemeklere değişik bir rahiya verdiğine inanırlarmış ve kullanırlarmış. Kımızı biraz önce de söyledim. Bizim milli içkimiz. Ayrıca at çok olduğu çok yetiştirirlermiş. Yetiştirdikten sonra ihtiyaçlarının dışındaki atları başta Çin olma ihraç ederlermiş. Dini hayatımızda önemli yer tutmuş. At çok kıymetli olduğu için en kıymetli kurban at olmuştur. Dini toplantılarda, ant törenlerinde Tanrı'ya adak alınacağı zaman at kurban edilirmiş. Ölmüş ataların ruhları için at kurban edilirmiş. Bizim için kutsal mağaralar var Türkistan coğrafyasında. Her sene belli zamanlarda bu mağaralara toplu halde gidilir. At kurban edilir ve ayinler yapılırmış. Başka ülkelerle antlaşma yapıldığı zaman da antlaşmanın şerefine at kurban edilirmiş. İki husus var. En kıymetli kurban, yani önem verdiğiniz bir kurban beyaz at olması lazım. İkincisi, atların üremesine engel olmamak için dişi atı hiç kurban etmiyorlar. Çok güzel. Hep erkek aygırlar. Şimdi bu kadar hayatımıza giren at destanlarımızda da önemli yer tutmuş. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek düşmanları tarafından esir alınıyor. Kurtulup gelene kadar atı boz aygır sırtına kimseyi bindirmiyor. Bamsı Beyrek kurtulunca atının yanına gidiyor. At hemen tanıyor Bamsı Beyrek'i. İki ayağı üzerine şaha kalkarak kişniyor. Yani hoş geldin diyor. Bunun üzerine de Bamsı Beyrek bir güzelleme yapıyor. Dede Korkut vari görelim hanım ne söyler. Açık açık meydana benzer senin alıncığın, iki şepçerağa benzer senin gözceğizin, İpeğe ibrişime benzer senin geleceğin, iki ikiz kardeşe benzer senin kulacığın, eri murada erdirir senin arkacığın, at demem sana, kardeş derim, kardeşinden yey. Başım beraberi, başıma bir iş geldi yollaş derim, yoldaşından yey. Bu kadar önemli. Dede Korkut böyle der de Köroğlu Kırat'ı övmez mi? Hı hı. İnce uzun boylu kalem bacaklı, terazi tabanlı göğsü yelekli, bir geyik misali hatun bilekli, kalkana benziyor döşü kırat. İnişe gidince ceylan misali, yokuşa gidince keklik sekişli kırat. Çamlıbel'den açtığımı görmüşler, kıratımın sekişinden bilmişler. Şu gelen Koçköroğlu demişler, kız yeleli alma gözlü kıratım. Dadaloğlu sevdiği atı da sevdiğiyle beraber met ediyor. Ayrım yapmıyor. Şu yalan dünyaya geldim geleli, severim kıratı, bir de güzeli, deyip 15'ine kendim bileli, severim kıratı, bir de güzeli. Atın beli kısa, boynu uzunu, kuru suratlısı, elma gözünü, kızın iplik iplik süt beyazını, severim kıratı, bir de güzeli. Atın höyük sarı kalkan döşlüsü, kalem kulaklısı, çekiç başlısı, güzelin dal boylu samur saçlısı, severim kıratı, bir de güzel. Çok iyi. İnsan sevdiğini ve atı ancak bu kadar güzel metheder. Evet. Faruk Nafız Çamlıbel'in At isminde bir şiiri var. Bu şiirde İstiklal Harbimizi çok güzelliklerini tasvir ederek. Bin gemle bağlanan Yağız at şaha kalkıyor, gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor. Son macerayı dinlememiş varsa anlatın, zapt etmek isteyenler o mağrur asilatın. Beyhudedir her uzvuna bir halka vursa da, boştur köpüklü ağzına gemler vurulsa da. Coştukça böyle sel gibi bağrında hisleri, bir gün başında kalmayacak seyisleri. Son şanlı macerasını tarihe anlatın, zincir içinde bağlı duran kahraman at. Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor, asrın baş eğdi sandığı at, şaha kalkıyor. Evet. İstiklal Savaşı'nda Ege'de söylenen bir türkü var. Bugün TRT'de, radyolarda duymuyorum. Şöyle diyor. Kıratımı nallatırım, düz ovada oynatırım. 5000 Yunan karşı gelse
ben atıma çiğnetirim. Müthiş. Harika. Bir atla 5000 yılanı çiğneyecek. Evet efendim. Son Hocam son olarak son halk 3 ekatlarından dakikamız. bahsetmek isterim. Dünyanın en meşhur ve en güzel, tamam son zaten bitiyor. Tamam efendim. Dünyanın en meşhur ve en güzel Atırkı'dır. Türkler tarafından e, evcilleştirilmiştir. Çok önemli özellikleri var. Jeremy James isminde bir İngiliz Türk Atı diye bir roman yazmıştır. Tavsiye ederim. Bu Jeremy James aynı zamanda veterinerdir. Genetikle uğraşır. İngiliz atlarının atalarından biri olan Beverly Türk'ün Ahalteki ırkından geldiğini söyler. Beverly Türk'ü 2. Viyana Muhasarası'nda esir aldıkları atlardandır. Buna altın atlar veya cennet atları derler. Çünkü atı ahırdan çıkarttığınız zaman rengi değişir. Ve dünyada soykırıma uğrayan tek hayvan ırkı Ahalteke'dir. Stalin Türkmenleri bastırmak için öldürmüştür. Tüh. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir Ağzınıza hekim sağlık. olarak, bir Harika. olarak bunları söyledim. Ekola. Hocam çok zevkle dinledim. Eminim takipçilerimiz de hayran kalacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz. Nefesinize sağlık.